Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar yükselişine daha devam edecek mi? Altındaki düşüş, özellikle ons altın tarafındaki düşüş durdu mu? Yoksa artık tekrardan kaldığı yerden yükselişine devam edecek mi? Gram altındaki son durum, euro Türk lirası ve sterlin Türk lirasındaki son durumu gene videomuz içerisinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz sevgili dostlarım. Bankalara %12'den biliyorsunuz para veriliyor. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz indirimlerinin ardından %12 seviyesine doğru politika faizi çekilmiş oldu. Bu politika faiziyle birlikte bankalar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası üzerinden parayı alıp arkadaşlar %80 civarında olan enflasyonist yaşanan bir ülkede bu parayı vatandaşlara dağıtıyorlar. Tabii bu parayı dağıtırken de Merkez Bankası kadar özel bankalar adil olmuyorlar. Çünkü verdikleri faiz miktarları Merkez Bankası üzerinden alınan paranın çok çok üzerinde. Bu da maalesef ki piyasalarda bir rahatlama sürecini bizlere sunmuyor, göstermiyor da. Ardından kur korumalı TL mevduat hesabı var. Bunu da gene biliyorsunuz Sayın Bakanımızın gözleri ışıldayarak çıkardığı bir kur korumalı TL mevduat hesabı ile vatandaşların gene dolara erişmesi bir şekilde engellenmiş durumda. Bunun sonucuna da baktığımız zaman parası olmayanın, dar gelirlinin parası olana gene para aktardığı bir sistem olarak izlediğimiz kur korumalı TL mevduat hesabı mevcut. Bu da doların son zamanlarda rekor seviyesini tekrardan yukarıya yönlü çevirmesiyle birlikte kur korumalı TL mevduat hesabından da geri çıkışlar olmaması için kurun daha da aşağılara doğru salmasını engelleyen bir durumla karşı karşıya olduğumuzda gözükmekte. Çünkü buradaki doların aşağı yönlü sert bir şekilde geri getirilmesi kur korumalı TL mevduat hesabından vatandaşların tekrardan çıkıp aşağı seviyelerden dolar almasına sebebiyet vermesi anlamı taşıyacağından, yani kur korumalı TL mevduat hesabındaki çözülmeleri de beraberinde getirecek olmasından kaynaklı olaraktan kuru belli bir seviye aralığında sabit tutmaya çalışılıyor diye düşünmekteyim. 3. Para bas, piyasaları rahatlat. Evet, bol miktarda para basılacak. Bu basılacak para miktarıyla birlikte arkadaşlar işçiye, memura, emekliye bol miktarda para dağıtılacak. Tabii bunun dağıtılmasının ardından da bu bir seçim ekonomisi şeklinde görüleceği için ilerleyen dönemler içerisinde enflasyonda aşağı yönlü bir beklenti içerisine girmekte maalesef ki doğru olmayacak diye düşünmekteyim. Bu da ilerleyen günlerde enflasyonu daha da körükleyen bir süreci başlatacaktır diye düşünen taraftayım. Kuru baskıla ihracatçıyı zora sok. Yani ithalatı patlat, bu da cari açığı yükselsin. Kura yaptığınız baskılar yükselmesini piyasaların belirlediği seviyenin altına çekmek gördüğünüz gibi hiçbir etki yaratmıyor. Bu da ithalatın patlaması beraberinde de arkadaşlar cari açığın rekor seviyelerde çıkmasına sebebiyet veriyor. Önceki videolarımızda buna sık sık değinmiştik. Kuru baskılamanın en büyük zararlarından biri de cari açığın patlamasına sebebiyet verecek olmasından kaynaklı olaraktan diye birçok videoda da bunu belirtmiştik. 5. risk gene Merkez Bankası rezervlerini kuru baskılamada kullanılmasından kaynaklı olaraktan arkadaşlar swap miktarlarını da Merkez Bankası rezerv miktarlarından düştüğümüz zaman eksi miktarlarda olan bir Merkez Bankası rezervi karşımıza çıkmakta. 6. Suriyelilere 40 milyar dolar harca. EYT'liye gelince 1 milyar doları çok gör. Tabii bunun sonucunda gene seçim ekonomisine çıkıyoruz. Zamanında 40 milyar dolar Suriyeliler için harcandığı ve bir 40 milyar dolar daha harcanabiliriz şeklindeki açıklamaların ardından EYT'li vatandaşlarımız için de biliyorsunuz açıklamalar yapılmıştı. Bunların maliyetinin ülkeye 1 milyar doları bulacağı ve bunun karşılığında da böyle bir kötülüğün ülkeye yapılamayacağı şeklinde açıklamalar var. Peki şimdi ne oldu da EYT'lilerin önü açıldı? Emeklilik için bu kadar sene bekledikten sonra gene dediğim gibi arkadaşlar seçim ekonomisi devreye girdi ve EYT'lilerin de emekli olabilmeleri için çalışmalar başlatıldı ve bu çalışmaların da artık sonuna gelinmiş durumda.
İnşallah EYT'li arkadaşlarımızın gönlünden geçtiği gibi bu EYT yasası da çıkar diye umuyorum. Sosyal medyaya kısıtlama, biliyorsunuz meclisin açılmasıyla birlikte sosyal medyada kısıtlamaya yönelik bazı öneriler meclise sunulacak. Bunlar yasalaşma yönüne gidilecek. Peki şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum. Bir kişi hükümet aleyhine ekonomi iyi gidiyor diye haber yapsa bunun bir suç karşılığı olabilir mi? Yani yalan haber yapma kısmına girebilir mi? Çünkü şu an itibariyle ekonomiye baktığımız zaman ekonominin pek de iyi yönde gitmediği görülmekte. Halkın özellikle harcama gücünün ve alım gücünün çok fazla azaldığı bu günlerde ekonomi iyi gidiyor şeklinde bir haber yapıldığı vakit bu bir suç kapsamına girer mi? Bunu da merak ediyorum çünkü bu işin bu yönü de olabilir diye düşünmekteyim. Öbür yandan Standard Poor's'un Türkiye'nin kredi notuyla ilgili gene biliyorsunuz bir açıklaması oldu. Standard Poor's Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyenin altına çektiği not değeriyle birlikte bu da gene Türkiye ekonomisinde bizi dışarıya, içeriye yatırımcı çekebilmek için dışarıdan gelecek yatırımcıların gözünü korkutmuş olabilir. Cuma günü ABD TDI verileri açıklanacak. Bunlar da son derece önemli olacak. Burada gene işsizlik verileri önemli. Çünkü Fed'in faiz kararlarında en büyük etkenlerden biri ve baktığı enflasyonist seviyelerin aşağıya çekebilmek amacıyla arkadaşlar bir yandan da biliyorsunuz işsizlik verilerini kontrol altında tutmak isteyen bir Fed var. Bakalım bunların sonucunda ABD işsizlik verilerindeki düşüş devam edecek mi? Yoksa burada bir artış piyasalarda görülecek mi? Bunu da gene yakinen takip edeceğiz. Rusya önemli. Rusya'dan çünkü biliyorsunuz son yapılan özellikle açıklamalarda Rusya'nın kimyasal kullanabileceği yönündeki açıklamalar Putin tarafından yapıldı. Bu da altın tarafında bir hareketliliğe sebebiyet verebilir. Şu an itibariyle piyasada bu beklenti fiyatlanmış değil. Birazdan altına da zaten değineceğiz. Bu altınla ilgili buradaki beklentiler, dünya üzerindeki bu son gelişmeler, Çin-Tayvan arasındaki gerginlik, Türkiye-Yunanistan arasındaki gerginlik, Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik hep altın tarafının yukarı yönlü gitmesine sebebiyet verecek olan hareketler. Fakat altın tarafına gene baktığımız zaman ABD tarafından özellikle baskılanan bir altın sürecinin hala devam ettiğini sizlerle birlikte görüyoruz sevgili dostlarım. İngiltere tarafında gene sterline bakacağız. Avrupa bölgesi Rusya'nın ambargoları, enerji ambargolarından dolayı Euro'da gerilemeler var. Özellikle kışın Euro bölgesi için soğuk geçeceğe de benziyor sevgili dostlarım. Evet, dolar kuruyla hemen teknik analizimize başlayalım. Burada takip ettiğimiz sizlerle birlikte bir Elliott sayımımız vardı. Bu Elliott sayımıyla birlikte 1, 2, 3, 4 ve 5. dalga içerisindeki bir Elliott dalga sayımızın devam ettiğini ve bu süreç içerisindeki buradaki yapıyı da takip etmeye devam ediyoruz zaten sizlerle birlikte. Şimdi bizler için dolar kurunda takip ettiğimiz önemli seviye 1 ve 3 seviyesi üzerinden geçen trend çizgisi. Aşağıda da 2 ve 4 seviyesi üzerinden geçen bir trend çizgimiz. Bu hafta itibariyle dolar kurunda 18 lira 50 kuruş civarından bir kapanış sizlerle birlikte yaşadık sevgili dostlarım. Aşağıda artık bizler için önemli bölgemiz 18 lira 30 kuruş seviyesinden geçen alan. Burası bizler için bir stop bölgesi olarak takip edilecek önemli bir bölge olarak kaydettiğimiz alan. Onun üzerinde gene 18 lira 43 kuruş seviyesinden geçen bölgede bizler için önemli bir destek konumunda dolar kuru için takip edilecek bir alan. Yukarıda 18.70 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devamı dolar kurunda beklenebilir. Burada da gene ana hedef bölgesi olarak 19 lira 34 kuruş seviyesine doğru 18 lira 34 kuruş altında bir kapanış olmadıkça yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. 18.30 seviyesi altındaki hareketlerde ise 17.83 ve onun altında da 16 lira 30 kuruş seviyesine kadar dolar kurunda bir ABC düzeltmesi şeklinde aşağı yönlü bir hareket de
beklentiler dahili içerisine girebilir sevgili dostlarım. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman dolar kurunda hala yukarı yönlü potansiyelin yüksek olduğu ve 18.30 altında kapanışlar henüz görülmediği de unutulmamalı. Burada bizlerin ABC düzeltmesi olarak tek tedirgin olacağımız bölge 5. dalga üzerinde olmamız. Yani bu her 5. dalga düzeltmesinin bir ABC düzeltmesi şeklinde gelişeceği de unutulmamalı sevgili dostlarım. O yüzden düşüşlerde verdiğim seviyeler önemli olacak. Fakat bu düşüşün gerçekleşebilmesi için ise dolarda bir 18 lira 30 kuruş seviyesi altında kapanış görmemiz şart. Bu kapanışı görmediğimiz sürece hala da yukarı yönlü potansiyelin dolar kurunda geçerlilik göstereceği unutulmamalı. Ve takibimizde olacak önemli bir süreç içerisinde de bu bölgeyi sizlerle birlikte takip edeceğiz. Altın tarafına baktığımız zaman altında bir ABC şeklinde düzeltme zaten takip ediyoruz sizlerle birlikte. Bu düzeltme seviyesi tam belirlediğimiz seviye üzerinden arkadaşlar düzeltmesine devam ediyor. Şimdi altında takip edeceğimiz şöyle bir seviyemiz olacak. Bakın şurada bu yapının gerçekleştiği bu seviye, şurası 5. dalga ve 5. dalganın A, B ve C dalgası düzeltmelerini şu an sizlerle birlikte takip ediyoruz. Genellikle C dalgaları hesaplanırken arkadaşlar Elliott dalga sayımına göre bu A ve düşüşü seviyesi kadar bir seviyede olması beklenir. Yani A seviyesindeki düşüş bizler için 1680 dolar seviyesindeki ons altının düştüğü seviyeye kadar da bir C dalga düşüşü beklentisi olması gerekliydi. Fakat buradaki beklenti C dalgasının biraz daha aşağı yönlü sarkmasıyla sonuçlanmış gözüküyor. Burada gene bir 5 dalgalı bir düşüş Elliott teorisine göre hesapladığımız zaman bu düşüşün 1618 dolar seviyesinde son bulabilir olma olasılığını sizlerle birlikte hesaplamıştık. Ve bu dediğimiz gibi 1614 dolar seviyesine kadar bu düşüş altın ons tarafında gerçekleşti. Ve buradan bir 1660 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte izledik. Şimdi bizler için burada önemli olacak seviye arkadaşlar. Şurada gördüğünüz 1680 dolar seviyesi içerisine tekrardan altının onsu atabilecek mi? Eğer ki buradaki 1680 dolar seviyesine tekrardan girebilir ve kapanışlara devam edebilir isek altının onsunda bizler sizlerle birlikte yukarı yönlü hareketlerde bir ilk etapta 1788 evet 1788 seviyesine kadar bir yükselişin içerisine tekrardan girebiliriz. Ve buradaki 1614 seviyesinin de ilk etapta 1680 ve bunu kırmayı başarabilir ise de 1788 dolar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketinin devamını bekleyebiliriz. Burada gene ikinci bir kriter olarak sizlerle birlikte önemli bir seviye üzerindeki kapanış, yani şu 1690 seviyesi üzerinde altının kapanışlar göstermesi, 1700 dolar seviyesine doğru kendini atması, buradaki düşen trendi de tekrardan kırması anlamı taşıyacağından dolayı kısada buradaki 1700 dolarda önemli olacak sevgili dostlarım. Bunu da yakından takip edeceğiz. Burada günlük kapanışlar yakalayabilirsek ve haftalık kapanışlarda da gene 1700 doların üzerinde kalabilirsek çok rahat bir şekilde tekrardan 1788 dolar civarına doğru yukarı yönlü altının onsunda hareketlerin başladığını söyleyebiliriz. Burada bir strateji kuracak olursak 1680 bizler için önemli bir direnç ve bu direncin üstüne atmamız demek yükselişin devamı anlamı taşıyacaktır. Aşağıda 1618 artık bizim için bir destek olmuş bölge. Bu üzerinde kalındıkça 1680 yukarı yönlü hareketin boğa yönlü bir harekete de dönüşebilmesi için 1700 dolar seviyesinden geçen direncin kırılması ve bunun üzerindeki hareketlerin gelmesi önemli olacak takip ederken. Ve buradaki ana hedef bölgesi de 1788 dolar civarına doğru altının onsundaki yukarı yönlü hareketi başlatacak olan alandır diye düşünmekteyim. Altının onsunda bazı arkadaşlarımızın belirttiği gibi beklentinin olan 2300 dolarlar seviyesi bitti mi şeklinde sorular vardı. Hayır sevgili dostlarım, benim bu beklentim bitmiş değil. Fakat 5. dalgayı burada tamamladığımız için, yani 2070 dolar seviyesinde bizler 5. dalga yükselişini altın onsunda tamamladığımız için
Burada bir 3 dalgalı düzeltme süreci altın onsunda yaşanacak. Buradaki süreci de sizlerle birlikte A, B ve C dalgası şeklinde bir düzeltme ile tamamlayabilir. 1680 üzerinde bu kapanışı da taşlandırabilirse altının onsu tekrardan bu düzeltme seviyesi içerisine giren bir altın ons izleriz ve buradan bir bu hareket C yükselişiyle birlikte 2000 dolarlar seviyesine doğru altının onsunda yukarı yönlü bir hareket başlatır ve burada da bu hareketle birlikte arkadaşlar bakın bir W formasyonu altının onsu çizer. Burada gene aşağıda 1600 doları baz alacak olursak yukarıda da 1960 dolar hatta 2000 dolar seviyesini baz alacak olursak buradaki hareket bizlere bir 400 dolarlık bir hareket hacmi sağlar ve bunun hedefi de 2300 dolarlar seviyesine doğru altının onsunda yukarı yönlü bir ana hedefi tekrardan bizlere bir 5 dalga yükselişi şeklinde geri getirebilir. O yüzden altının onsunda da beklentilerimiz değişmiş değil. Hala da uzun vadede 2300 dolar ana hedef bölgemiz geçerliliğini korumakta. Gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında da gene takip ettiğimiz önemli seviyeler var ve burada da bir kanal bölgemiz mevcut. Şimdi altının onsunda takip ettiğimiz düzeltme. Evet bakın şurada altının onsunda iki tane mum kapanışı buradaki kanalın üzerinde gerçekleşmiş durumda. Buradaki hareketler bizi nereye taşıyabilir? Şuradaki trend çizgisine kadar taşıyabilir arkadaşlar. Yani burada bir 1006 Türk lirası, 1007 Türk lirasına kadar buradaki yükselişlerin devamı gelebilir. Fakat bu yükselişin altının gramında devam edebilmesi için 1007 TL üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Eğer ki burada 1007 TL üzerinde tekrardan kapanışlar görmeye başlar isek gram altında yükselişin tekrardan yukarı yönlü dönebileceğini söyleyebiliriz. Burada ABC şeklinde bu hareketi gene sizlerle birlikte irdeleyecek olursak da arkadaşlar AB ve C şeklindeki düşüşler burada gayet muntazam bir şekilde işlemiş durumda. Buradaki düzeltme hareketi de 1007 seviyesinin üzerine doğru atabilirse bizi tekrardan altının onsunda 1060 TL'ler seviyesine doğru gram altında 1060 TL'ler seviyesine doğru da getirebilecek yükselişi başlatabilir. Önemli kritik seviye ise burada altında hala şurada gördüğünüz seviye arkadaşlar. Buradaki seviyemiz de 942 TL seviyesinden geçiyor. Gram altın takip eden sevgili dostlarımız 942'ye çok dikkat edecekler. Çünkü bu destek altında aşağı yönlü düzeltme daha devam edebilir. Kritik öneme sahip olan rakam 942 aşağıda, yukarıda da 1007 TL seviyesi. Bu alan içerisinde hareketler daha gram altında devam edebilir. Rahatlayabildik dememiz için ise gram altında 1007 TL üzerinde kapanışlar görmemiz şart. Burada kendini tekrardan 1007 TL üzerine gram altın atabilir ise şuradaki gördüğünüz trend çizgisinin tekrardan üzerine çıkmış olması demek. Yükselişin devam etmesi anlamı taşıyacağından dolayı burası çok önemli arkadaşlar. Yoksa öbür türlü düşeni 1007 altında kalır isek düşeni test etmiş olacağımızdan dolayı bu hareket tekrardan aşağı yönlü evrilebilir gram altında. Gram altında da o yüzden 942 seviyesi gerçekten önemli takip edilecek bir seviye olarak düşünmekteyim. Çünkü 942 seviyesinin altındaki bir kapanış bizi tekrardan 890 TL civarına doğru aşağı yönlü bir harekete itebilir. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Avrupa'daki son gelişmeler önemli. Rusya'nın enerji ambargosundan kaynaklı olarak da Avrupa'da son durum arkadaşlar Euro'daki hareketlerin yatay seyretmesine sebebiyet veriyor. ECB'nin yani Avrupa Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararları enflasyonu düşürmekte etkili olmuyor. Burada da gene Avrupa Merkez Bankası ilerleyen dönemlerdeki faiz artışlarında daha agresif bir tutum sergileyebilir. Son durumuna gene Euro Türk Lirası'nın baktığımız zaman 18.80 üzerindeki kalışlar olumlu sayılabilecek kalışlardır. Yukarıda direnç olarak 18.30 seviyesi takip edilmeli. 18.30'un yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte üstte 18 lira 50 kuruş seviyesinde yine bir direnç seviyesi olarak Euro takipte kalınmalı sevgili dostlarım. Euro'da alım bölgesi olarak takip edilecek en güzel seviye ve yer olarak da trend çizgisinin geçtiği 17.80 bölgeleri takip edilebilir. Tekrardan Euro'da alım yapmak isteyen sevgili dostlarımız için bu 17.80 bölgesi önemli bir bölge
ve ayrıyetten de bir stop bölgesi olarak da takip edilebilecek bir alan olarak 17.80 takip edilebilir. 17.80 altında çünkü bir kırılım gerçekleşir ise Euro'da 17 lira 20 kuruş seviyesine doğru aşağı yönlü hareketleri sizlerle birlikte tekrardan izleyebiliriz. Fakat şu an itibariyle baktığımız zaman böyle bir düşüş söz konusu değil. Yukarıda bizler için önemli takip edilecek direnç 18.30 direnci, aşılması durumunda da 18.50 seviyelerine doğru tekrardan yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. Euro takip eden sevgili dostlarımız için. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman sterlinde hükümet kanadından yapılan açıklamalarla birlikte alt trend seviyesine doğru bir iğne sterlin tarafında geldi. Şimdi sterlinde bir genişleyen açı formatında takip ettiğimiz seviye var. Sterlin takip eden sevgili dostlarımız özellikle artık bir dip seviyesi olarak kabul edilebilecek alan olarak 19 lira 20 kuruş seviyesini takip edebilirler. Burada da sterlinde 20.88-20.90 civarındaki bölge ilk direnç bölgesi olarak kabul edilecek alan. Onun üzerinde 21.90 ve 21.90 üzerinde de arkadaşlar 23 TL'ler civarına doğru sterlinde yukarı yönlü hareketleri görebiliriz. Çünkü biliyorsunuz sterlinin değerini koruyabilmek için BOE'den agresif faiz artışları sterlinde gelebileceği ile ilgili açıklamalar geldi. Bu da bakın şurada bir genişleyen açı sterlin takip eden yatırımcılar için ve bu genişleyen açı üzerindeki hareketler bu alt kısma değdiği zaman genellikle hep alım olarak sterlinde hareketler görülmüş ve buradan tekrardan bu üst bant seviyesine doğru yukarı yönlü hareketler de izlenmiş. Burada sterlinde 23 TL civarındaki bölüm şimdi birer ana hedef bölgesi olarak takip edilebilir. Alım bölgesi olarak da takip edilecek alan burada teknik olarak baktığımız zaman 19 lira 20 kuruş seviyelerine tekrardan düşmesi durumunda bu seviyelerinde alım olarak sterlin yatırımcısı tarafından değerlendirilebilir bir alan olarak takip edilebilirliği oldukça yüksek seviyeler olarak gözükmekte. Evet sevgili dostlarım sizlerle birlikte altını, gram altını, ons altını, dolar Türk lirasını, euro Türk lirasını, sterlin Türk lirasını değerlendirdik. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalıma abone olmadan şu an yayınımızı seyreden tüm dostlarımızı da kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Ayrıca katıl butonundan da kanalımıza katkılarımızı sunarsanız çok seviniriz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.